Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Anlık enerjilere bakacağız. Neler var, neler düşünülüyor? Tarot kartların duygu açılımını yapacağız. Tarot kartlarından da destek alacağız. Hızlıca bir giriş yaptık. Bakalım aklındaki kişinin karakter analizinde şu an gündeminde neler varmış? 3 kartımızı alacağız ve açılımımızı yorumlamaya başlayacağız. Çayınız kahveniz hazırsa biz başladık. Siz de yetişin lütfen. Hatıralar ve geçmişe özlem enerjisini hemencecik gönderdi. Sağ olsun. Çok da duygusal bir insanmış bu yahu. Umarım, beni birazcık böyle zamanınızın bol olduğu, eğlenebileceğiniz bir zamanda, izliyorsunuzdur. Birazcık aramıza yeni katılan kişiler belki bilmiyordur. Psikolojik altyapısıyla alakalı yorumlamalar yaparken eğlenerek açılımları yorumluyoruz. Bilginiz olsun. Kıklop da geldi. Yalnız kalmak savruk tutumsuz. Ay çok şaşırdım. Hatıralar ve özlem duygusunu zaten başka türlü anlatamazdım. Evren enerjisel ay konuşamadım da. Evrensel enerji kartları nasıl bir duygu durumunda olduğunu bize özetlesin neden dolayı. Ah, bu kişi iletişim kurmak istiyor. Özlem duygusu demek ki baskın bir şekilde kendisini mahvediyor duygularla. Bakar mısın? Şimdi bu kişinin iletişim, haberleşme, araştırma, stalklama, sağlıkla ilgili konular. Bu kartlar geldiğinde hatıralar, geçmişe özlem, yalnız kalmak, savruk, tutumsuz enerjilerle birlikte bu kişinin özlediğini, bir hamle yapmak istediğini ama bir şeylerden dolayı engellendiğini düşünüyor. Gizliden gizliye takip ettiğini, seni uzaktan izlediğini söyleyebilirim. Çünkü Merkür iletişim kurmak ister, haberleşmek ister. Bununla keza baktığın zaman yani seninle bir mesajlaşmak, bir şeylerin gerçeğini öğrenmek, yani Merkür bir bilgi gezegenidir, iletişim gezegenidir. Bunları aktif olarak kullanmak ister hayat. Demek ki burada odaklanmamız gereken durum artık yalnızlığı canına tak etmiş durumdaki hatıralar ve özlem durumu artık baş edemeyeceği noktaya gelmiş bu kişinin. Ve bundan dolayı da uzaktan acaba ne zaman hamle yapsam, acaba emeklerin karşılığını alabilir miyim diyebileceği bir analiz içerisine girdiğini söyleyebilirim. Hadi bakalım bu özlem altyapısında neler var? Bize neler anlatacak? Duygularında neler var bu kişinin? Hemencecik şöyle tek kart yorumlardan devam edelim. Duygu kartlarını da alacağız. Kılıç dokuzlusu. Hayatım, bu kişinin uykusuz geceler geçirmesi çok normal. Kendi iç dünyasında tıkanması çok normal. Zaten burada diyor ki vicdan azabı çekiyor diyor. Konuşulan veya yapılan haksızlıklar vesaire gibi durumlar o kadar çok gündeme gelmiş ki zihninde sürekli son görüşmeden kaynaklı konuşmalar vesaireler, hani belki maskeler düştü, belki gerçekler konuşuldu. Bunlar zihninde tekrar eden bir döngü içerisinde vicdan azabı çektiğini söylüyor. Olacaklardan korkma halinden de bahseder birazcık Kılıç dokuzlusu. Akabinde burada demek ki ağır sözler söylendi. İki tarafında tedirgin eden bir duygu durumu var. Evet, geçmişi özleyebilir, duyguları özleyebilir ama şu an yalnız kalmaktan karşı tarafın mutlu olmadığını ve tutkuları, düşünceleri vesaire gibi sevinçleri sana endeks olduğunu söyleyebilirim. Bu kişi şu an içinde bir duygu durumunu büyütüyor. Korkusu var. Yani bir kayıp yaşanmış demek ki burada. İki tarafın da sınandığı bir durum olabilir. İçinde yaşadığı acıyla baş başa kalmak, onunla mücadele vermek artık birazcık daha ağır durumlar yaşatıyor bu kişide. Belki bir planlar yapıyor. Acaba bu karanlıktan ışığa çıkabilir miyim? Bazı şeyleri başarabilir miyim düşüncesinde olsa da kendi kendini yiyip bitirdiğini söylüyor bu kart. Evet, yani burada bir yaralı bir zihinden bahsediyoruz ki ilişki içinde birazcık zor bir enerji diyebilirim. Umarım sizin de hanımlar beyler bir çayınız kahveniz vardır. Şöyle ben de birazcık boğazımı yumuşatayım.
ve devam edelim. Bazen o kadar çok konuşuyorum ki eee, ben bile yoruluyorum yahu konuşurken. Şimdi bu kişi bu acıyla baş başa kalmak istemiyor. Ne diyordu burada Kıklop tanrıların yardımı? Yani o kadar çok şeye göğüs gerdim ki, o kadar çok şeyle mücadele verdim ki yalnız kaldım diyor. Ve ben bu yalnızlıktan artık diyor çok sıkıldım. Alakasız şeylerle mücadele veriyorum diyor. Oysa geçmişte hayatım ne kadar güzeldi diyor. Bunlarla mücadele etmek zorunda olmak benim için diyor çok zor bir durum diyor. Ve bu yüzden gerçekleri de konuşabilmek adına iletişim kurma isteği aslında olabilir. Zihnindeki o çıkmazlar var ya, ama zehir zembelek sözler de gelmeseydi ya. Şimdi argo sözler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü. Bu kişi demek ki eee, kendisini nasıl diyeyim, sakin bir dille ifade etmeyi bilmeyen kişilerden. Zehir zembelek sözler söyleyip de ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranan bir kişiymiş gibi hissettiriyor diyebilirim. Burada zaten bu sözlerin pişmanlığını yaşıyor karşıdaki kişi. Aranızdaki belli ki sert bir tartışma ya da zorlukları çok fazla büyüten bir durum yaşamış olabilirsiniz ve bunun pişmanlığını karşı taraf çok ağır bir şekilde yaşıyor ve akabinde de özlem geldi. Hasret kartı. Özleyiş, iç çekme. Çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Yani Mehtap abla beni unuttu mu? Açılımı yapmama gerek yok. Bakar mısın? Zaten karşıdaki kişi hem pişman konuşulanlardan, sözlerden, her şeyden bir pişmanlık yaşıyor ve hasret duygusunu yoğun bir şekilde iç dünyasında yaşıyor hayatım. Yani ulaşmayı istiyor, iletişim halinde olmak istiyor. Fakat kavuşamadığı için de iç dünyasında burukluk duygusunu beslemek durumunda kalıyor. Devam edelim. Yani ben buna gerçekten aşk romanı derim. Yine çok duygusal bir açılım. Yani bakar mısın Mehtap abla, ben aslında öyle bir döngü içerisindeyim ki diyor. İlerleyemiyorum diyor. Yani ne kadar dikkatli olmaya çalışsam da aramızda, yani belli ki ya sen blokaj koydun ya da karşı taraf bir blokaj koydu. Bunları aşamıyorsunuz ve birbirinize yanaşamıyorsunuz. Ama zihninizde ikinizin de bir mahcubiyet durumu, bir tıkanıklık durumu var. Neden diye baktığım zaman benim bağımlılıklarım var diyor. Bırakıp ha deyince bazı şeyleri gelemem diyor. Arkama işte bakmadan ilerleyemem. Bu kişinin yani kendini geri tutma isteği olsa bile bırakamadığı bazı bağımlılıkları olabilir. Eee, Bu yüzden hani yaralı bir hayvan gibi örneğini çok veriyorum ya, anlaşılamadığı zaman iletişimi kopartıyor olabilir ya da zehir zembelek sözler söylüyor olabilir. Eee, Aranızdaki iplerin kopma durumu bundan kaynaklı olabilir. Çünkü bu kişi belli ki bir duruma, bir kişiye bağımlı bir şekilde de yaşıyor olabilir. Yani kendi kararlarını rahat rahat alıp verebilen bir durumda olmadığının hissiyatını çok fazla veriyor bu kişi. Devam edelim bakalım. Sinirlendiği zaman yakıp yıkan bir karakter. Ne söylediğini bilmeyen bir karakter diyebilirim. Bazı şeyleri engellemeye çalışsa da işte diyorum ya, belki birisinin eline bakıyordur, birisinin ağzına bakıyordur kendi hayatını idame edebilmek için, ama ilişkiyi yeni bir aşamaya taşıyabilecek bir potansiyele sahip olmadığını görüyoruz burada. Çünkü söylediği sözlerde bir mahcubiyet durumu var. Ya keşke söylemeseydim. Yani, birlikteliğiniz ne kadar bir süre içerisinde oldu bilmiyorum. Güçlü görünmeye çalışan, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan birisiymiş gibi gözükse de aslında bu kişi belli başlı bazı donelere bağımlı, mahkum.
onları arkasına bırakıp da sıfırdan senin yanına gelse rahat bir hayat yaşayamayacağını aslında zihninde biliyor diyebilirim. Sana belki de farklı bir yüzünü gösteriyor. Eee, Düşüncelerinde, hani, böyle hatıralara özlem var diyoruz ya, işte, alsın o da çayını kahvesini kardeşim otursun hatıraları zihninde canlandırsın. Ha, neden? İşte geldi cevabı. Bebeğim, ikiz alev kartı geldi. Sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor diyor. Evrensel olarak birbirinizi demek ki bir doygunluk noktasına getirebiliyorsunuz. Hayatınız birbirinizle uyumlu olabilir. Belki ikiniz de duygusal olarak bağımlısınız ama işte bu noktada kılıç dokuzlusu mevcut ilişkide bazı hataların olduğundan bahsediyor bize. Ben gene kamerayı bozdum. Umarım hemencecik yerine gelir diyeceğim ama hiç de gelesi yok yani sağ olsun. Hah, şimdi düzelttik gelir. Ay gerçekten ya bu kamera sınavı beni sınıfta bırakacak anladığım kadarıyla. Neyse hallettik gibi. Yamuk da olsa artık kartları bu şekliyle halledeceğiz hayatım. Devam edelim. Seninle ilgili düşüncelerde bir tıkanıklık durumu var. Önceki açılımda birazcık yorumlamıştım ya hani kupam asından bahsederken. İlerletemediği, reddedemediği hem bir durum var hem de bunu pazarlarken kendisine stratejilerinde bazı eksikliklerle kısır bir döngü içerisine sıkışıp kalıyor olabilir. Bunlar gerçekten ilişkide yoran durumlar yahu. Güneş kartı. Bak. Şimdi güneş kartının elimi de yormayayım. Şimdi orijinal tarot kartını düşündüğün zaman beyaz bir atın üzerinde, böyle çok mutlu, toy, sarışın bir çocuk vardır. O bütün enerjisini güneşten alır hayatım. Güneş tarot kartlarının destesinde pozitif, ilk karttır diyebilirim enerjisel olarak ve başarıyı ve üstesinden gelmekten bahseder. Demek ki bazı planları var bu birliktelikte. Düşünsel olarak kendisini özgür ifade etmeyi anlatır bu kart. Yani çocukça enerjiyi anlatır bize. Şu resmin güzelliğine bakar mısın? Yani daha huzurlu bir ortam olabilir mi? Her şeyi safça düşünebildiği, her şeyi mutlu bir şekilde yorumlayabildiği bir alan var. Ödüllendirilmesi, güneş tarafından beslenmesi demek. Bu alanda güneş kim? Sensin. Onu hareketlerinle, duygularınla, hal ve tavrınla demek ki besliyorsun bu kişiyi. O yüzden bu ilişki döngüsü içerisinde bu kişinin yine de bir umudu var, düşüncesi var. İlerletebiliriz. Daha çok böyle netleştirebiliriz duygu durumunda. Fakat bu kişide aşırı ego durumu ikazda var kartta. O da nedir? Şans verirsin ama verdiğin şansı çok fazla, kıymetli bir şekilde kullanamayabilir karşı taraf. O yüzden her şey hep havada kalır. Olduğu gibi havada kalır. O yüzden kendi isteyince yanına yaklaşır, düşüncelerini aktarır ya da yaşayacağınız, işte, zaman geçireceğiniz anları birlikte paylaşırsınız. Küçük tartışmalarla, tekrardan uzaklaşabilirsiniz diyebilirim. Bu durumda, için ne kadar aydınlanıyorsa bu ilişkiye o kadar yorum kat diyebilirim. İç dünyasına bakalım. Evet, mezar kartı da birinin kaybına üzülmek ne olursa olsun bu ilişki bitecek mesajı veriyor. Yani, onun ne kadar, emek sarf etse de senin aslında çok fazla kabullenmediğin ve bu ilişkinin bir şekilde senin tarafından sonlanacağı düşüncesi onun zihninde. Güneş burada senden beslenirken mezar kartı, ilişkinin bu alanda taraflardan, bir son durumuna gideceğini düşünüyor. Neden diye bir bakalım. İyileşme. Demek ki sen artık eski sen değilsin. Seni artık aynı gözle, aynı sözlerle etkileyemeyeceğinin farkına varıyor aslında burada.
Burada eril ve dişil enerji dengesini yakalama enerjisi var. İç dünyamızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri. Tatlım, sen bayağı bir demek ki kendini toparladın. Ne diyorum? Enerji değişirse etrafındaki insanların sana yaklaşımları, bakış açıları da değişir. Öyle bir demek ki değişim geçiriyorsun ki iç dünyanda karşı taraf sana aynı duygularla yaklaşamayacak olduğunun farkında diyebilirim. Devam edelim bakalım. Anahtar kartımızı ve duygu kartımızı alacağım. Aşk kartı. Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi. Güzel olduğu kadar acı veren yoğun duygular yorumu var. Yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğuna inanmak. Zihninden çıkaramıyor seninle yaşadıklarını. Ama bu kişinin bir strateji yaparak tekrardan senin hayatına girip giremeyeceğini analiz etmek için ne yapıyor hayatım? Tekrar ana karakter durumuna geliyoruz. Stalkluyor. Senin hakkında bilgi topluyor. Acaba tekrar ileriye gidebilir miyiz? Acaba tekrar yan yana gelebilir miyiz? Bu hayal kırıklığı mı olacak yoksa ilişki tekrardan bir döngü içerisine girecek mi? Bunun analizini yapmaya çalışıyor. Belli ki bir sıkışıklık durumu var. Bakalım. Keşif. Gerçeklik algını alt üst eden, kendisini güçsüz ve kapanı kısılmış hissetmesine neden olan bir şey gördü ve duydu. WhatsApp'ta paylaştığın ya da Instagram'da paylaştığın bir şey onun duygularını alt üst etmesine neden olmuş diyebilirim. Ne oluyor bu alanda? Zaten hep bir stalklama durumu vardı. Hep bir araştırma durumu vardı. Bu kişinin geçmişten gelen bir karakter olması ya da senin tam kapatamadığın toksik bir birlikteliğin tekrardan peydahlanması olabilir. Bu kişi ayrıldığın, tekrar barıştığın ama tam bitiremediğin bir birliktelik olabilir. Bu döngü insanı çok yorar. Yani bir zaman döngüsü içerisine sıkıştırır. Ne ileriye gidebilirsin, ne sakince düşünebilirsin vesaire. Her bir mesajda ümitkar düşünürsün, duygusal olarak etkilenirsin fakat ileriye doğru gidemezsin. Bu kişi zihninin altyapılarına, arketiplerine baktığımız zaman her seferinde sen iyileştiğinde devreye giriyor olabilir. İletişim kanallarını ne kadar kapatsa da kendisi açarak sana ulaşmaya da çalışıyor olabilir. Çünkü diyor ki yani ben evet bir bağımlılığım var. Demek ki bu bağımlılık sana karşı kendisini geri tutmak istese bile başaramadığını anladığını görüyoruz bu durumda. Gerçekten zor yahu. Zor. Yani bir şey için çabalamıyor ama duygusal olarak elimden geleni her şeyi yaptığım savunmasına giriyor. Bence bir pişmanlık var. Psikolojik olarak karşı tarafta demek ki bir bunalım durumu da var. Yaptığı ya da görülmediğini zannettiği şeylerin farkına varıldığını bilmiyor diyebilirim. Zor. Hadi bakalım. Bu noktada elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi gelebilen bir kişi diyebilirim. Ama bu noktada demek ki senin değişen profil resmini gördü ya da paylaştığın bir şey onu çok etkiledi ki kendisine kapana kısılmış hissediyor. İşte yalnız kalmasına o yüzden isyan ediyor. Hatıraları o yüzden özlüyor ve haberleşme pozisyonu o yüzden aktif diyebilirim. Evet, bakalım son kertede neler çıkacak? Son hamlesinde kendisini nasıl açıklayacak? Bir yorumlamaya devam diyelim. Allah aşkına ya. Şöyle mi yapayım? 4 parmak kalınlığında. Ya benim şeylerimi anlıyorsunuzdur, şikayetlerimi. Ansiklopedi gibi yapın derken yani tarot kartlarını. Şimdi beni tanıyanlar basmıştır kahkahayı. Zorlanıyoruz efendim, zorlanıyoruz tarot kartlarını şey yaparken, kararken. Hadi bakalım son kartımızı alalım. Tılsım yedilisi. Bak burada demek ki pişman oluyor ki emeklerine tek tek bakıyor.
O zaten hatıralar durumunu irdelemesi çok ironik oldu. Resmen birbirini tamamlayan kartlar geldi. Burada ne yapıyor hayatım? Doğru yolda mıyım diye kendisini bir analiz durumuna sokuyor bu kişi. Acaba bu ilişkinin yönünü düzeltmeli miyim? Yoksa sabırsızlığımı gündeme getirmeli miyim? Yani burada sessiz sedasız sizin aranızdaki birliktelik uzaktan uzağa devam ederken, büyürken, yeşerirken burada bir hediye alabilir miyim durumu var. Şimdi ilişki demek ki sınavdan geçiyor ki emeklerin karşılığını almak isteyen bir kişi var burada. Hiçbir şey dediğim gibi yokmuş gibi karşına çıkabilir bu kişi. Çünkü kendimi yalnız hissediyorum diyor bu noktada. Ve seninle ilgili bazı şeylere sabır etmek zorundayım ki emeklerimin karşılığını alabileyim diye bir duygu durumunda. Boşuna mı uğraşıyorum diyor yahu. Yani her şeyden vazgeçtim, sana burada bir cennet kurdum ya da hayatımda emek verdik birbirimize bir şekilde iyi veya kötü. Ama şu an farkındaysan bir tek başınalık var burada. Zihninde bazı şeyleri düzeltmeye çalışabilir. Gerekirse yönünü stratejik olarak düzeltebilir bu kişi. Fakat birlikte güzel zamanlar geçirip geçirmemek senin duygu durumuna bağlı bir şey. Acaba sen ne hissediyorsun onunla ilgili? Yorumlarda şu an yazabilirsin. Biliyorsun videoların altındaki yorumları anında ben de okuyorum hayatım. Şimdi burada vazgeçmekle geçmemek arasında bir arada olduğunu görüyoruz. Eee, Kendisine güvenmeyen insan vazgeçer, kendisine güvenen insansa elini taşın altına koyar. Her ne kadar senden pozitif duygularla beslendiğinin farkına varan bir kişi olsa da zihninde ne yapıyordu burada? Aşamadığı blokajlar vardı. Birbirinize demek ki ağır sözler söylediniz ki ilişkinin senin tarafından artık kabul edilemeyecek bir noktaya geldiğinin farkında olduğunu söyleyebilirim bu noktada. Diğer kartları da alacağım hayatım ama şu an totale baktığım zaman duygusal olarak ben bu kişiye bağımlıyım aydınlanması yaşıyor ve senin paylaştığın ya da gönderdiğin bir şey onu zihnini mahvetmiş durumda ve döngü yine kılıç dokuzlusuna gidiyor, uykusuz gecelere gidiyor. Devam edelim. Balık. Bak işte zaten bahsettiğimiz şeyin özü. Birbirini tamamlayan böyle kartlar geliyor ya. Of diyorum o kadar böyle nasıl diyeyim mest oluyorum ki anlatamam. Verdiğin kararlar yönünü şaşırtıyor. Düşündüğün kişi seninle ilgili kararsızlık içerisinde. Senin kararsızlık içerisinde olduğunu bilmek onu işte böyle hani acemi balık dediğimiz nokta var ya oraya gitse olmuyor buraya gitse olmuyor. En sonunda gelir kapında ağlar senin. Neye elimi atsam kuruyor. Ben başaramıyorum. İşte elimden bir tek sevmek geliyor. Ne işte düzgün bir şey yapabiliyorum ne de ilerleyebiliyorum diye duygusal travmayla nasıl diyeyim depresyon enerjisiyle de gelir senin de hayatını lekelemeye çalışır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Dediğim gibi burada eğlenerek biraz zaman geçiriyoruz tarot açılımını aracı kılarak ama bunlar hep yaşandı, yaşanıyor. Hem elini taşın altına koymazlar hem de bütün emeği sen vermene rağmen sanki kendileri her şeyi başarmış gibi düşündürtürler. Devam edelim kafes. Ay yani dediğim gibi hakikaten birbirini tamamlayan durumlar. Kapana kısılma. Zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı, kendini kapatma. Ya bana birazcık bu şeyi de düşündürtür. Yani karşıdaki kişiyle aranızda kültür farkı var mı? Yaş farkı var mı? Çünkü her ne kadar eril ve dişil enerjiler burada dengelenmeye çalışsa da tıkandığı demek ki bazı kalıplar, bazı doneler var. Bunları bildiği için kendisini bir kafes içerisinde hissediyor. Ben rahat hareket edemiyorum ki Mehtap abla diyor bana ya. Ve o benim hayatımda bazı şeyleri düzeltebilecek tek insanken şu an aramızdaki sessizliği bozabilecek hamleyi yapmamı bekliyor benden diyor. Bu kenardaki birazcık prenses enerjisinde. Bu yüzden
Eğer bu kişiye adım atacak olursan ya da, onunla tekrar bir ilişki başlatmayı ya da canlandırmayı düşünürsen, sana söyleyeyim, bu kişi aynı kişi hâlâ tatlım. Neden biliyor musun? Çünkü burada sadece duygularına güvenen ve sadece emeği senden bekleyen bir kişi var. Onu da nereden çıkartıyorum? Güneş kartından çıkartıyorum. Kolektif enerjiye bölüp ikiye ayırdığımızda durumları yorumladığımızda, güneşten beslenen bir çocuk, üzüntülü ama hareket etmeye tam hazır olmayan, birazcık daha yerinde sayan bir kişi olduğunu görüyoruz. İşte zaten sabretmek kartı da geldi. Bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak. Şimdi bu senden gelebilecek bir hamleyi, senden gelebilecek bir daveti çok dört gözle bekliyor. Çünkü bak, bu kişi dediğim gibi barışıp ayrıldığın toksik bir karakter olabilir. Kızgın zamanda çok ağır konuşan, birbirinizi yakıp yıktığınız ama aranızda tutkudan dolayı da tekrar bir bağımlılık olan bir durum da olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii ki de hayat senin hayatın, karar senin kararın ama diyor ki özlüyorum diyor. Hayatı sensiz boş geliyor. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok özlüyor. Ama bu şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünüyor. Birbirini tamamlayan kartlar. Diyorum ya, mest oldum, mest. Çok geç oldu, artık senin tarafından bitirdiğini düşünüyor, bitirildiğini. Artık bir daha başlayamayacağının idrakını elde etmiş diyebilirim. Çünkü senden aldığı bir haberle hayatını düzelttiğin, hayatını harika bir pozisyonda ivmelendirip yukarıya çıkarttığının farkında bu kişi. Hatıralara dalmış olabilir. Özlem içerisinde olabilir. Hasret duygusu içerisinde olmuş olabilir. Birlikte güzel zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Ama ne yapıyor bu kişi? Farkındaysan hep böyle bir sıkışıklık durumda, değil mi? Hep böyle, uzaktan izleyen, trajik olayların arkasına saklanan bir karakterimiz var burada. Bu kişi birazcık daha netleşir mi pozisyonunda, bunlara bakabiliriz, tarot kartı açabiliriz. Fakat senin yaptığın hamleler, duygu durum değişikleri vesaire karşı tarafta bir şok etkisi yaratıyor diyebilirim. Go girl. Ya şimdi kadın erkek ayrımı yapmıyorum gene ama karşı taraf senden kolay kolay vazgeçebilecek durumda olmadığını söylüyor bana. Evet, bir 3 kart almak istiyorum. Yani bu durumda sen ne yapmalısın? Bir ona bakacağız. Sonra yavaş yavaş kendisini savunmasını da bekleyeceğiz. Nasıl anlatacak kendini? Bir ona bakarız hayatım. Şu an bu kartları istemiyorum. Gel bakalım. Böyle de gıcığım işte, ne yapayım? Hanımlar beyler, bilinçaltı yapısı okuması yaptığımız bir açılımdı. O yüzden buraya kadar izleyip beni yalnız bırakmadığınız için çok 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 mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu noktada bir manifest yapmanızı istiyorum. Çünkü enerji okudukça dağılıyor. Enerji yani hani yaygınlaşıyor. O yüzden yorumlara senin gerçek yüzünü görüyorum yazmanızı isteyebilirim. Ya da biraz sonra çekeceğimiz savunma kartlarıyla hangi kartı seçtiğini yorumlara yazabilirsiniz. Aramızda abone olmadan izleyenler var. Yeni videoları kaçırmanızı istemem. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri video yayınlıyorum elimden geldiğince. Bu videoları kaçırmamanız için takip edebilirsiniz. Bakalım bu kişiye karşı sen ne yapmalısın hayatım? Neyi görmen gerekiyor? Tarot kartlarıyla rehberlik edip bu duyguya aracı olmaya niyet ediyorum. 3 kart alacağım. Bize anlamlı bir şey vermezse, mesaj vermezse 5'e tamamlayacağım. Kupa şövalyesi, bu kişiye karşı nasıl davranmalısın? Kader çarkı, değnek altılısı. Şimdi burada zaferi kazanırsın.
enerjisini veriyor. Kaderin değiştiği noktalar evet aktif olabilir. Fakat bu kişinin net bir şekilde teklifle gelmesini ya da tutkulu bir şekilde ilerlemesini görebilmen için bir teklifle ya da netleşerek gelmesini beklemeni tavsiye ediyor kartlar. Çünkü artık kader devreye girecek diyor. Bir tamamlanma olayı gerçekleşecek diyor. Bir inişler çıkışlar yaşansa da hayatınızda artık bu kişiyle eee, nasıl diyeyim gerçeklerin konuşulacağı ve pozitife dönebilme durumu olsa bile zaferi kazanman için analiz etmen gerekiyor durumu diyebilirim. 2 kart daha alacağım. Değnek beşlisi. Edilen tartışmalar, yapılan ağır sözler, aralarda geçen durumlar. Yani buradaki stratejik durumları sadece inatçılıkla yorumlama diyor. Farkındaysan herkesin gözleri bağlı. Değneklerle kim darbeyi indirecek belli değil ama bu içteki 5 kişi ise, duygusal 5 kişi ise tartışma, çıkabilir. O yüzden ilk önce ilişkinin güzel bir analizini yap. Tılsım ası. Burada şans gelir hayatım. Sorumlulukları alabilecek potansiyelde olabilir bu kişi. Bu kişi ikinci şans hak eder mi? Senin için ne anlam ifade ediyor bilmiyorum ama planlamalarını yapman lazım ki risk alanını birazcık daha azaltman için. Çünkü sen belli ki çok mücadele veriyorsun. Ben Mehtap ablacığım hayatımda bazı şeyleri değiştirdim ve benim için bu kişinin sevgisi önemliydi. Benim için desteği önemliydi diyorsun. Ama tartışmalarımız her şekilde ilişkimizi farklı yönlere kıstırdı ve biz ilişkimizin güzelliğini yaşayamadık diyebilirsin. Bu noktada artık ben bir fırsat gördüm ve bu fırsatı da değerlendirmek istiyorum. Çünkü kalbimin ekmeğini yiyebileceğim, artık hayatımın daha kolay olduğu bir alana geçiş yaptım gibi düşünebilirsin hayatım. Evet, karşı tarafla bağlantılı dediğim gibi net düşüncelere gel. Karar tabii ki de her zaman senin. Ama ve lakin Kupa Şövalyesini gördün diye de şımarma hemen. Hemen şımarma. Çünkü mutluluk bir teklifle geliyorsa bu teklifin altında yatan etkenlere dikkat etmeni isteriz. Hadi bakalım hanımlar beyler. Karşınızda olsaydı kendisini nasıl ifade ederdi? Ona bir şans verelim. 1'den 3'e kadar kart seçeceğiz. İstersen hepsini istersen bir tanesini seçebilirsin. Odaklan bakalım kendisini nasıl ifade edecek. 1 numarayı seçenler geldi. İlk adımı senden bekliyor. Ay açılım zaten onun üzerineydi neredeyse. 2 numarayı seçenler. Tüm bu olanlar bittiğinde koşarak sana gelmek istiyorum diyor. Hadi bakalım 3 numara yap şovunu. Sorunları çözmeliyiz. Bak bundan hareket gelir. Bundan bir hamle gelir ve senle Mayıs ayı içerisinde oturup konuşma potansiyeline gelir. Yani bir yola çıkmışlık enerjisi var. Sorunları çözmeliyiz diyor. Öteki ilk adımı senden bekliyor. Bu her şeyi halledip sana gelmek istiyorum diyor. Diyor ki ya bir dakika problem olan ne diyor. Gel bir otur konuşalım. Ondan sonra ilerleyelim diyor. Senin için o problem olan şey belki onun için değil. Belki onun için problem olan senin için değil. Bunları bir netleştirelim. İlişki eğer bu şekilde gidecekse doğruyu yanlışı bir ayrım yapmamız lazım, bir analiz etmemiz lazım diyen bir durum içerisinde olduğunu söylüyor bize. Ay bayağı detaylı bir yorumlama oldu. Resmen aşk kitabı gibi oldu, romanı gibi oldu. Hanımlar beyler, güzel bir açılım oldu. Enerjisi güzeldi. Gerçekleri gördük. Eğlendik, zaman geçirdik. Öyle diye yorumlayabiliriz. Haksızlık etmeyelim, emeğe saygı. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.